Bilgisayarlarımızda en yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşabilmek için bütçemizde uygunsa M.2 SSD'leri tercih ediyoruz. M.2 kutuları da bu yüksek performansı port limitleriyle her yere taşımamıza imkan tanıyor. İşte bu videoda Yotta Master'ın M.2 SSD kutusunu inceleyeceğiz. Yotta Master WA1C3 özellikle oyuncular için tasarlanmış. Ancak bunun yanında bu yüksek performansı her yere taşımak isteyenler, içerik üreticileri, video editörler veya yüksek boyutlu dosyaların transferlerini yapanlar için uygun. Kutu ve içeriğiyle başlayalım. Minik, gri ve turkuaz renklerin hakim olduğu bir kutu. Üzerinde M.2 NVMe SSD kutusu yazıyor. Altında da slogan: her bir byte'ı değerli kılın. Y-Warrior serisi ve modeli de WA1C3. RGB'li, 10 gigabit veri transfer hızına sahip. Ekstra detaylar ve kutunun arkasında da teknik özelliklere yer verilmiş. M.2 kutusunu şimdilik bir kenara koyalım ve kutu içeriğiyle devam edelim. Tip C'den Tip A'ya bir kablo, Tip C'den Tip C'ye bir kablo, yedek vida, yedek plastik M.2 sabitleyici, uzun bir tornavida, termal pet ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve karşımızda Yotta Master WA1C3. Gri renkteki kutu sert hatlara ve çizgilere sahip. Sağda ve solda LED şeritler bulunuyor. Alüminyum alaşımdan üretilmiş. Üzerinde Yotta Master'ın logosu, arkasında da kutuya ilişkin bilgiler yer alıyor. Üst tarafta Tip C portu ve altta da vida bulunuyor. M.2 kutusu 10.9 santim uzunluğa, 4 santim genişliğe ve 1.4 santim kalınlığa sahip. Ve sadece 67 gram ağırlığında. Bu M.2 kutusu hafif ve ufak, el kadar. Rahatlıkla çantanızda veya cebinizde taşıyabilirsiniz. Gelin şimdi içine bakalım ve kurulumu yapalım. Öncelikle alttaki vidayı açıyoruz. Kapağı yukarı kaldırıp sağa doğru çekiyoruz. Kutunun daha stabil, düşük sıcaklık ve güç tüketimiyle çalışması için Realtek 9210 çip tercih edilmiş. 4 TB'a kadar 4 farklı boyuttaki 80, 60, 42 ve 30 mm M.2 SSD'leri destekliyor. M.2 sabitleyiciyi doğru pozisyona getirdiğimize emin oluyoruz. Sürücümüzü yuvaya oturtup sabitliyoruz. Termal pedimizi de üstüne yapıştırıp kutuyu kapatıyoruz. Kutuyu bilgisayarımıza bağlıyoruz ve artık kullanıma hazır. RGB aydınlatmaları da çok güzel duruyor. Ancak renkleri değiştiremiyorsunuz. Bu M.2 kutusu Mac, Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu. Ayrıca oyun konsollarınızda, telefon veya tabletlerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim test kısmına. Bu testte ben Samsung 970 EVO Plus kullanacağım ve ilk önce de anakart üzerinde takılıyken bize verdiği değerlere bakacağız. Crystal Disk Mark'ta 3295 MB okuma ve 2686 MB yazma, Atto Disk Benchmark'ta da 3097 MB okuma ve 2480 MB'da yazma hızına ulaşabiliyoruz. Bu M.2 kutusu 10 gigabit bağlantı hızını destekliyor. Tam olarak verim alabilmeniz için de ya Tip C portunu ya da USB 3.1 Gen 2 portunu kullanmanız gerekiyor.
Ben bilgisayarınızda bu portların olmadığını varsayarak testlere USB 3.0'ı da ekliyorum. Tip C portu üzerinden Crystal Diskmark'ta 1010 MB okuma ve 955 MB'da yazma hızı sunuyor. Atto Disk Benchmark'ta da okumada 959 MB ve yazmada da 912 MB değer veriyor. Şimdi de kutuyu USB 3.1 Gen 2 portu üzerinden bilgisayarımıza bağlıyoruz. Crystal Diskmark'ta 1010 MB okuma ve 955 MB'da yazma hızı, Atto Disk Benchmark'ta 959 MB okuma ve 909 MB'da yazma hızı sağlıyor. Bilgisayarında sadece USB 3.0 olanlar için de değerlere bakalım. Crystal Diskmark'ta 442 MB okuma ve 414 MB yazma hızı, Atto Disk Benchmark'ta da 421 MB okuma ve 395 MB yazma hızı veriyor. Tabii bunlar programların üzerinden aldığımız değerler. Gerçek senaryolara da bakalım. Bir dosya transferi yapalım. Büyük boyutlu dosyaların transferlerini ortalama 550-555 MB hızlarda stabil bir şekilde gerçekleştiriyor. Peki kutu ısınıyor mu? Evet, kesinlikle ısınıyor. Çünkü pasif soğutması var. Bunu da testler boyunca kontrol ettim. M2 kutusunu bilgisayarıma taktığımda 35 derecelerdeydi. Yaklaşık 40 dakika boyunca test yaptım, işlem yaptım ve en fazla 55 dereceyi gördüm. Sıcaklık da hiçbir şekilde performansı etkilemedi. Ayrıca bu M2 kutusu 10 dakika boyunca bir işlem yapmadığınızda kendisini beklemeye alıyor. Sonuç olarak Yotta Master WA1C3 M2 SSD kutusu bizlere ne vaat ediyorsa onu sunuyor. 10 gigabit veri transfer hızını uyumlu port üzerinden kayıpsız bir şekilde sağlıyor. Hafif ve ufak, rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Keşke kutu içeriğinden bir de kılıf çıksaydı. Peki siz bu M2 kutusunu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.